En kolay yolla LP token oluşturup pasif getiri sağlamaya başlayabileceğimiz ve bunu yaparken de airdrop ihtimallerini değerlendireceğimiz videodan herkese selamlar. Ben Kripto Kurdu proje ekibinden Ertuğrul. Bu videoda bazı DeFi platformlarında karşımıza çıkan ZEP özelliği nasıl kullanılır, avantajları neler, buna birlikte bakacağız. Bunu yaparken de işlem sayımızı arttırarak airdrop alma ihtimalimizi de arttırmış olacağız. Hazırsak videoya başlayalım. Öncelikle Starknet tarafındaki Jedi Swap platformuna geldim. Bildiğiniz gibi Starknet coin çıkarmadı ve işlem yaparak airdrop ihtimalimizi de arttırmış olacağız. Jedi Swap'e geldikten sonra hemen sağ üstten Connect Wallet diyerek buradan karşıma çıkan iki tane cüzdan seçeneğinden ben Bravos'u tercih edeceğim. Bravos cüzdan kurulumu ile ilgili şu an kartlarda çıkan videodan yardım alabilirsiniz. Hemen Bravos'u seçiyorum. Otomatik olarak bağlantımı gerçekleştirdi. Siz ilk defa bağlanırken ekstra bir cüzdan onayı da isteyebilir. Ardından üst menüdeki ZEP kısmına geliyorum. Şimdi burada ne yapacağız biliyor musunuz? Aslında çok basit bir şekilde LP token alıp onu pool'a stake yapmış olacağız. Hem de bunu tek bir işlemde gerçekleştireceğiz. Örneğin yukarıdan normal swap yapar gibi iki token'ı değiş tokuş yapar gibi üst tarafta Ethereum seçili. Şu anda da bakiyemi burada görüyorsunuz zaten. Aşağı tarafta da to LP diyor. Yani Ethereum'larımı LP token'a dönüştürme işlemini buradan yapabiliyorum. Örneğin buradan Select Token kısmından herhangi bir LP token'u seçelim. Örneğin buradan DAI ETH diyorum. Şimdi ben yukarıya örneğin 0.0015 yazacağım. Ardından ZEP dediğim zaman elimdeki Ethereum'larla direkt olarak örneğin burada seçtiğim DAI ve Ethereum'un birleşimi olan LP token'u direkt olarak almış olacağım. Normalde biz bunu manuel olarak önce DAI alıyorduk, sonra Ethereum alıyorduk ve bunların ikisinin de aynı değerde olması gerekiyordu. Mesela 20 dolarımız varsa 10 dolarlık Ethereum, 10 dolarlık DAI alıp bunları manuel olarak birleştiriyorduk. Bu sayede fazla işlem yapmış oluyorduk ve bununla doğru orantılı olarak da fazla işlem yaptığımız için işlem ücretlerini de fazla ödüyorduk. Ama ZEP sayesinde bu artık çok basit, tek tıkla yapabileceğim. Örneğin buradan hemen ZEP diyelim. Ardından Confirm ZEP diyorum. Bravos cüzdanımdan onay vereceğim. Sign diyorum. 0.75 cent'te bir fee ücreti ödeyecekmişiz. Şu anda işlemimi onaya gönderdim. Bravos cüzdanımdan hemen kontrol edeyim. Yukarıdaki bildirimi görebiliyorsunuz. Bir yazan yerde şu an transaction in progress, yani işleminiz arka planda onaylanma sürecinde anlamına geliyor. Burada şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Hatta Jedi Swap'te direkt olarak uyarmış. Burada ZEP slipaja neden olabilir. O yüzden küçük miktarlarla işlem yapın diye bir uyarı vermişler. Ben de az önce zaten çok küçük miktarda bir Ethereum'la LP tokenları almıştım. Siz de yine küçük bakiyelerle bu işlemleri yapabilirsiniz. İşlemim onaylandıktan sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar, işlemim arka planda onaylandı. Bravos'ta bildirim görünmüyor ama sitede yine pending olarak görünmesine rağmen buradan üst menüden yine pool kısmına girdiğim zaman burada az önce oluşturduğum liquidity token, yani LP token pair'i görebiliyorum. DAI ve Ethereum olarak gelmiş. Yani çok basit bir şekilde tek bir işlem ücreti ödeyerek Ethereum'larımla bu LP token'ı aldım. Ardından bunu istersem yanındaki manage butonuna tıklayıp ardından remove liquidity diyerek buradan çıkarabilirim. Fakat burada durduğu zaman da belirli bir AP'ye yıllık oranda pasif getiri sağlıyoruz arkadaşlar. Buradaki karar tamamen sizin ama ben sadece Starknet'te işlem sayımı arttırmak için bu işlemi yaptığım için hemen remove liquidity diyorum. Ardından yatırdığımın ne kadarını seçmek istiyorsam buradan %25, 50, 75 ve maksimum olarak seçebiliyorum. Maksimum dedim. Ardından remove diyorum. Confirm diyorum ve Bravos cüzdanımdan onay vereceğim. Sign diyorum ve işlemimin onaylanmasını bekleyeceğim. Bu sayede oluşturduğum LP tokenları tamamen çıkarmış olacağım. İşlemim yaklaşık 3-5 dakika sonra gerçekleşti arkadaşlar. Ardından Ethereum'e DAI bakiyelerini geri almış oldum. İsterseniz bunları da hemen üst menüden trade kısmına gelip normal bir şekilde elinizdeki Ethereum'ları veya burada DAI coin'de görüyorsunuz. Bunları seçerek istediğiniz bir coin'le takas yapabilirsiniz. Evet, Jedi Swap tarafı bu kadardı. Şimdi bir de Pickle Finance'e geçiş yapalım. Evet, Pickle Finance platformuna geldim. Bu platformun linkini de yine videonun açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Siteye eriştikten sonra hemen sağ üstten Connect Wallet diyerek MetaMask'i seçiyorum ve cüzdan bağlantımı gerçekleştiriyorum. MetaMask kurulum ve para gönderme ile ilgili bilgi almak için şu an kartlarda çıkan videoyu da izleyebilirsiniz. Ardından MetaMask'imde bakiye olduğunu varsayıyorum. Sol taraftan Jars and Farms menüsüne geliyorum. Burada yukarıda
Arbitrum seçili. Ben işlemlerimi Arbitrum ağında yapacağım. İsterseniz Pickle Finance'de hemen hemen tüm ağlarda işlem yapabiliyorsunuz. Buradan istediğiniz ağı seçerek oradaki pool'lardan da işlem yapabilirsiniz. Hemen Arbitrum'dan devam edeceğim. Burada karşıma bazı havuzlar çıkıyor ve bu havuzların Pickle Finance tarafından karşılanmadığını altındaki yazan SushiSwap, Curve, Dodo, Balancer gibi oldukça ünlü DeFi platformlarının havuzlarını kullandığını görebiliyoruz. Hemen buradan herhangi birisine tıklayalım. En üsttekine tıklayalım. Sushi Meme ve Ethereum LPC isteyen bir havuz arkadaşlar burası. Buraya tıklıyorum. Burada normalde yine iki coin'i birleştirerek LP token almamız gerekiyor ama herhangi birisinin içerisine girdiğiniz zaman buradaki şimşek sembolünü görüyorsunuz. Zaten ZEP özelliği de şimşekle bağdaşlaştırılmış arkadaşlar. Şimşeğe tıklıyorum. Ardından yukarıdan hangi coin'i LP token'a çevirmek istediğimi seçeceğim. Örneğin Ethereum'dan devam edelim. Buraya yine ufak bir miktar yazacağım. 0.0001 yapıyorum arkadaşlar. Ardından Confirm ZEP diyorum. Tekrardan ZEP'e tıkladım. MetaMask'imden bir onay vereceğim. Burada da yine işlem ücretini ödüyorum. Onayla dedim. Şu anda işlemimin gerçekleşmesini bekliyorum burada da. Evet arkadaşlar, işlemim başarılı bir şekilde gerçekleşti. Burada da görebiliyorsunuz. Hemen close diyerek kapatıyorum bu bildirimi. Ardından bir kere sayfayı yeniliyorum. Oluşturduğum LP token'ın görünmesi biraz zaman aldı. Siz de 1-2 dakika beklerseniz burada görünecektir. Şu anda 0.0015 miktarında bir LP token'ım olduğunu görebiliyorum. Burada da yine bu havuzda LP token'ımızı bırakarak platformun kendi token olan Pickle'ı kazanabiliyormuşuz arkadaşlar. Zaman içerisinde kazandıkça da buradaki Harvest butonuna basarak buradaki ödüllerimizi de alabiliyoruz. Ve yıllık APY oranı da %36 olarak görüyoruz arkadaşlar. Yani bir yıl boyunca şu anki güncel değerden %36'lık bir faiz kazancı elde etmiş olabiliyoruz. İstersek buradaki eksi butonuna basarak yine hemen buradaki LP tokenlarımızı da çıkartabiliyoruz. Maksimum olarak seçili zaten. İsterseniz %75, 50 veya 25 seçeneklerinde kullanabilirsiniz. %100 diyorum, ardından confirm diyorum. Withdraw'u seçtim. Yani içeriden paramı çekeceğim withdraw diyerek. Ardından yine MetaMask'imden onay verdim. Evet, buradaki işlemim de onaylandı arkadaşlar. Yatırdığım miktarın burada kaybolduğunu görebiliyorsunuz. Peki buradaki LP token'ımızı çıkardıktan sonra nerede satabileceğiz? Burada az önce söylediğim gibi bu havuz SushiSwap tarafından sağlanıyor arkadaşlar. Buradaki LP token'ımızı bozdurmak için de yine SushiSwap'in Pools menüsüne gitmemiz gerekiyor. Bu sayfanın linkini de açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Pools'a girip yine MetaMask cüzdanınızla bağlandıktan sonra Arbitrum ağındayken burada Positions kısmında Ethereum ve Meme LP token'ınızı göreceksiniz. Ardından Remove diyoruz. Ardından bize yüzde kaçını çekmek istediğimiz soruya yukarıda %100'ü otomatik olarak seçili geliyor. Approve diyorum. MetaMask'imden onay vereceğim. Ardından Confirm Withdrawal diyerek artık buradaki LP'yi de bozdurmuş oluyorum. Bunun karşılığında da 0.4049 Ethereum ve 0.09 oranında meme token alacakmışım. Confirm diyorum son olarak. MetaMask'imden onayla diyorum ve işlemi onaylanmasını bekleyeceğim. Hızlı bir şekilde onaylandı arkadaşlar. Hemen burayı kapatıyorum. İsterseniz buradan aldığınız tokenları da yine SushiSwap üzerindeyken sol taraftan Trade'in Swap kısmına gelerek buradan satabilirsiniz. Az önce ne almıştım? Ethereum bakiyelerim direkt olarak geldi zaten. Bir de meme token almıştık. Meme'in üzerine tıklıyorum. Burada bakiyem görünüyor. Balansı seçip Approve Meme diyorum. Ardından MetaMask'imden bir onay daha vereceğim. Approve işlemini de yaptıktan sonra son olarak swap diyerek buradaki meme tokenlarımı Sushi'ye çevirebileceğim. Sushi'ye ne isterseniz buradan başka bir coin'i de seçerek o coin'i alabilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenip yorum atarak bize destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.